Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir her ne kadar Onur Güven Atam ikisine de profesyonel olarak Onur Güven Atam profesyonel bir yapımcı olarak arkadaşlar tabii ki 100 milyonlar yatırdığı bu projelerin tutmasını ister. Bunun tutması da başrol oyuncularının performansına ve başrol oyuncuların inandırıcılığına bağlı. Yani başrol oyuncularının bir başka dizinin başrol oyuncusuyla ilişkisinin düşünsenize. Abi dizisinin başrol oyuncusu ATV'de, öbürü Star'da olacak büyük bir ihtimalle. Yusuf dizisi. Star'daki dizinin başrol oyuncusuyla aşk yaşıyor. Hiç böyle bir şey Türkiye'de daha evvel oldu mu? Hiç dizilerde böyle bir şey oldu mu şimdiye kadar? Aynı anda yayınlanan iki ayrı kanalda iki büyük dizi ve iki kanalda, biri ATV'de, biri Star TV'de başrol oyuncuları birbirleriyle aşk yaşayacaklar. Kendi dizilerinin içindeki partnerle birlikteliği ya da işte onunla senaryoda yaşadıklarının inandırıcılığı kalır mı Allah aşkına ya? Afra Saraçoğlu da çok büyük para aldı arkadaşlar. 13 bölüm peşin alıyor. İçinizde matematikçi var mı? 13 bölüm çarpı 4,5 milyon. Çarpın bakayım. 200 milyon lira para yapar. 200 milyon lira parayı Afra Saraçoğlu peşin aldı arkadaşlar. Tabii ki sözleşmeye de imza attı. Belki de OGM Pictures, Onur Büyük Atam belki de sözleşmeye dizi boyunca kimseyle gönül ilişkisi yaşamayacaksın, aşk yaşamayacaksın, Mert Ramazan Demir'le hiçbir zaman ilişki yaşamayacaksın diye de belki de mukavelede imza attırdı. Hem Mert'e attırdı Yusuf dizisinde, hem Abi dizisi için Afra Saraçoğlu'na attırdı bu imzayı. Bilemeyiz ki. Çünkü Yalı Çapkını zamanı bile ne kadar baskı kurduğunu biliyoruz bu iki oyuncunun üzerinde. Sizlerin düşüncesini merak ediyorum. Emine gerçekleri söyleyen gazeteci diyor. Teşekkür ediyorum. Meral Bildik çok üzgünüz diyor. Yani Afra'nın böyle söylemesinden dolayı. Ama şimdi orada muhabir Mustafa Ağdağ'ın yerine bu konuyu gerçekten çok iyi takip eden birisi olsaydı bu bizim konuştuğumuz soruları da sorardı. Sorması gerekiyordu Mustafa Ağdağ'ın, havalimanındaki muhabirin. Peki böyle konuşmanızda yapımcının bir baskısının söz konusu mu? Mert Ramazan'ın yeni dizisindeki yapımcıyla sizin yeni dizinizdeki yapımcı aynı. Dizilerin tutması için ikinizin de özel hayatınızda ilişki yaşamamanız gerekiyor. İkinizin de özel hayatınızda konuşulmamanız gerekiyor. O nedenle siz şimdi bu soruya böyle cevap vermiş olabilir misiniz? Çünkü daha evvel de ilişki yaşadığınızı hep gizlediniz. Aşkınız zirvedeyken, geceleri birbirinizin evinde kalırken, sabaha karşı evden Mert Ramazan Demir çıkarken gazetecilere görüntülenmişti. Gece girerken eve görüntülenmişti, gece 12'den sonra. O kadar birbirinize aşıkken bile hiçbir zaman gazetecilerin sorularına aşk yaşıyoruz dememiştiniz. Yapımcının baskısı yüzünden. Yapımın reyting düşer kaygısıyla ilişkinizi gizleyin. İlişki yaşadığınızı belli etmeyin. Mümkünse ilişki yaşamayın. Baskısı yüzünden aşkınızı hiçbir zaman açıklayamamıştınız. Bu sizi o zaman üzmüyor muydu? Bu baskılar sizin moralinizi bozmuyor muydu? Türkiye'nin sizin sevgili olduğunuzu bilmemesi, öğrenememesi, bir genç kadın olarak, aşık bir genç kadın olarak sizi üzmüyor muydu? Şimdi de aynı durumu mu yaşıyorsunuz? Aşk yaşadığınızı belli etmeyin, mümkünse reddedin, sorulara cevap vermeyin. Hatta cevap verin, yok öyle bir şey diye yalanlayın mı dediler size? Bu soruları sormak lazımdı. Ben Mustafa Ağdağ, bu muhabiri seviyorum ama bu soruları sormaması da olmadı yani. Olmadı. Buradan Afra Saraçoğlu'na bunu kesin atın lütfen. Basın danışmanı, yapımcısına. Kesin atın lütfen. Yalı Çapkını zamanı yapımcıdan baskı gördüğünüz iddia ediliyordu. Şimdi de ikiniz de ayrı ayrı dizilerde başroldesiniz. Yine ikinizin de yapımcısı aynı.
baskı mı uyguladı size, uyguluyor size? Aman çocuklar, aman gözünüzü seveyim. Aman aşk falan yok ha. Aşk yok. Biliyor musunuz bazı oyunculara, yani kadın oyunculara da erkek oyunculara da evlenmeyeceksin dizi bitmeden diye sözleşmeye başrol oyuncularını bazı yapımcılar imza attırıyorlar. Evli oyunculara, evli kadın oyunculara yapımcılar hamile kalmak yok. Dizi sürerken, dizi bitmeden hamile kalmak yok. Kalırsan şu kadar ceza ödeyeceksin. Ceza maddesi de var. Yani imza attırıyorlar. Bunlar ciddi konular. Migrenim tuttu diyor Ay Yıldız. Aman Ay Yıldız ya. Sadun Akil, Afra ile Mert'in yeni aşkları yoksa anlattığın çok doğru abi diyor. Dilek Şenyurt, Ay Yıldız şimdi diyazem alacağım diyor. Ya çocuklar yapmayın. Nihal Sapanlı, bunlar aynı dizi için geçerli. Yo, birbirlerinden aynı ama yapımcı aynı. Diziler ayrı ama yapımcı aynı. Yani cüzdan tek, hesap tek. Aynı yapımcı, ikisinden de para kazanacak olan yapımcı. Dolayısıyla adam hesabını düşünüyor. Şebnem Keçicioğlu, Afram Sonsuz. Selam abi from Pakistan. Pakistan, ha? Miyase içme ayrıldık işte demiştim ama aşk lukatı yine tersten okundu ve anladım ki biz ayrılamayız. Aynı bedende can gibiyiz. Cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmez köz gibiyiz. Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız. Onur Akay'ın yazısı çok doğru, çok güzel ve katılıyorum Onur Akay'ın yazısına. Bitti gitti diyor Afra. Onur Akay diyor ki yapım böyle söyletiyor diyor. Yani bitti gitti diyor ama yapım böyle söyletiyor diyor. Yani içi kan ağlayarak söylüyor, bunu demeye getiriyor. Gerçekten böyle söylediğine inanmıyorum demeye getiriyor. Onur Akay'ın şu satırlarını tekrar okuyalım. Şimdi her iki oyuncu da OGM Pictures'ın iki ayrı yeni projesinin başrollerinde. Bakın Mert ve Afra iki ayrı yapımcıyla çalışıyor olsalardı, biri OGM, biri başka bir yapım olsaydı ya da ikisi de farklı yapım şirketinde çalışıyor olsaydı, Afra Saraçoğlu'nun söylediğini biraz samimi bulabilirdim. O da yine OGM şüphe uyandırırdı. Yine yok, samimi bulmazdım. OGM varsa işin içine samimi bulmazdım. Çünkü değil mi ki Yalı Çapkını zirvedeyken bu çocukların aşk yaşadıklarını bilinmesini istemiyordu OGM. OGM işin içindeyse ben hep şüpheyle bakıyorum arkadaşlar. O Yalı Çapkını dizisinin içinde OGM'nin yaptıklarını hiçbir zaman kabullenemedim ben. O senaryo değişiklikleri, o mafya tiplerinin diziye girip çıkması, bir mafya geliyor gidiyor, bir başka bir mafya aile geliyor başka bir sezonda falan, böyle çirkin çirkinse. Sonra Mert Ramazan Demir'i baldızıyla birlikte anlatmaları, öpüştürmeleri filan, yani bunlar çok kabul edemediğimiz şeylerdi. Yani OGM Pictures Yalı Çapkını üzerinde çok başka şeyler hesap etti ve çok başka şeyler yaptı yapım şirketi. İnsanların kabul edemediği, seyircinin kabul edemediği, kabullenemediği çok tuhaf değişiklikler gerçekleştirdi. O arada bu çocuklara da sevgili olduğunuzu, aşk yaşadığınızı hiçbir zaman dışarıda belli etmeyin, gazetecilerin sorularına cevap vermeyin diye her zaman telkinde bulundu OGM yapım şirketi. Dolayısıyla şimdi de ikisinin de yapım şirketi OGM olduğu için arkadaşlar, aynı yapımcı olduğu için yine aynı şeyleri bekliyoruz. Mert'le ve Afra'nın birlikte couple gözükmemeleri için, couple durmamaları için, Afra Saraçoğlu'nun söylediği couple işte burada da geçerli, burada da buraya da uydu. Şimdi Onur Akay diyor ki şimdi her iki oyuncu da OGM Pictures'ın iki ayrı yeni projesinin başrollerinde. Afra Kenan İmirzalıoğlu ile abiye, Mert ise yeni bir senaryoya hazırlanıyor. Yapım firmasının yeni dizilerin inandırıcılığı için, bakın çok önemli arkadaşlar, çok önemli.
Siz şimdi Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun birbirlerine sarılmış, Afra yanaklarından öpüyor, Mert yanağını kurtarıyor, dudağından öpüyor Afra'nın. Böyle bir fotoğraf, böyle bir video bütün sosyal medyada paylaşılsa, böyle bir video çekilse, Abi dizisiyle Yusuf dizisinin senaryosuna inanır mısınız siz ya? O dizileri mi izlersiniz, gerçek hayattaki bu aşkı mı izlersiniz? Her gün yazmaz mısınız Twitter'dan? Hadi bugün yeni bir şey. Hadi yeni bir şey atın çocuklar. Hadi yeni bir video atın, yeni bir fotoğraf atın, yeni bir şey görelim. Hadi çocuklar hadi. Bunun peşine düşmez misiniz? Diziyi seyredersiniz ama hiç öylesine yani. Çoğu zaman biz gerçek hayatta onların aşk yaşadığını biliyoruz zaten. Ayrı ayrı dizilerde. Yani Yusuf, Mert Ramazan Demir oynayacağı dizide diyelim ki Miray Daner'le oynuyor. Diyelim ki Miray Daner'le aşk yaşayacak. İnanmazsınız. Dışarıdaki Afra Saraçoğlu ile yaşadığı gerçek aşkı ararsınız. Oradaki paylaşımlara bakmaya çalışırsınız. Onun için istemez yapımcı. Nasıl olsa böyle bir algı var kamuoyunda. Bizim ilişkimiz bitti filan gibi. Antiler öyle diyor ya, onların ilişkisi bitti filan. Afra Saraçoğlu ben cevap verirken de buradan yürüyeyim demiş olabilir. Yapım firmasının yeni dizilerin inandırıcılığı için oyuncuların eski aşk hikayeleriyle gündem olmasını istememesi en doğal hakkı. Ayrıca birbirlerini takip etmelerini de istemiyorlar. Ya takip etmiyorlar ya. Bunlar iki eski sevgili bile olsa, iki eski aşık bile olsa birbirlerini takip etmelerini istemiyor yapımcı. Aşk yaşamasalar bile. Ancak gerçek hayat senaryolara pek uymaz. Ancak gerçek hayattaki gerçek duyguları hiçbir zorlama önleyemez, noktalayamaz. Gerçek hayat senaryolar. Yani şöyle yaşayıp göreceğiz, bekleyip göreceğiz neler olacağını. Bekleyip göreceğiz.